Videolarınızı bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? CapCut'ın bu 5 etkileyici efektini keşfedin. Yazılarınızı hareket eden nesneleri sabitleyin, yüz bulanıklaştırma ile gizlilik sağlayın, istediğiniz renkle vurgulanan yazılar oluşturun, çoklu ekranlar ve videolarınızın arka planlarını bulanıklaştırarak dikkatleri üzerinize çekin. Hadi başlayalım ve CapCut ile neler yapabileceğinizi birlikte keşfedelim. İlk efektimiz yazıyı hareket eden bir nesneye sabitleme. CapCut'a girdikten sonra videonuzu zaman çizelgesine ekleyeceğiz. Bunun için buradaki içe aktar butonuna tıklayıp videomu seçip aç diyorum. Gelen bu videoyu tutup zaman çizelgesine sürükleyip bırakıyorum. İkinci adımım buna bir metin eklemek. Hemen yukarıda metni tıklıyorum. Varsayılan metnin üzerine geldiğim zaman şuradaki artıya basarak timeline'a bir tane metin ekledim. Sonrasında bunu buradan tutup sağa doğru videonun süresi boyunca uzatıyorum. Sonrasında metin katmanım aktifken bu sağ taraftaki alana istediğim metni yazıyorum. Yazımı yazdıktan sonra hemen alt taraftan öncelikle yazı tipini değiştirebilirsiniz. Yazı tipini değiştirdikten sonra bu alttan yazınıza stil ekledikten sonra bunu istediğim yere bu şekilde tutup konumlandırıyorum. Sonrasında bu sağ tarafta izleme var. Buraya tıklıyoruz ve hareket izleme özelliği var. Bunu bir kere tıkladığımız zaman bize böyle bir sarı kutucuk çıkacak. Bunu neyi izlemek istiyorsak onun üzerine bu şekilde tutup getiriyoruz. Bunu ayarladıktan sonra aşağıda sağ tarafta aşağıda başla butonu var. Buraya bastığımız zaman CapCut bizim için o nesneyi yazıyla beraber takip edecek. İşlem tamamlandı. Şimdi videomuzun son halini görelim. İkinci efektimiz videolarınızda gözükmesini istemediğiniz veya tanınmasını istemediğiniz insanların yüzlerini mozaikleştirme. Bunun için de yine videomuzu zaman çizelgemize attıktan sonra bu yukarıda efektlere geliyoruz. Sonrasında sol tarafta gövde efektleri var. Buraya tıkladıktan sonra arama kısmına mozaik yazıyorum. Hemen burada mozaik yüz. Bu efektimi tutup videomun üstüne bırakıyorum. Ve CapCut otomatik olarak videonuzdaki yüzleri belirleyip onları yüzünü bu şekilde mozaikliyor. Sonrasında videomuzu oynattığımız zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak bu videodaki yüzleri takip edecektir. Üçüncü efektimiz vurgulanan yazı oluşturma. Elimde bulunan bu şekilde görseli zaman çizelgesine ekledim. Sonrasında yukarı gelip buradan metin, varsayılan metin diyerek buraya bir tane varsayılan metin ekliyorum ve bunu sağa doğru bu şekilde uzatıp genişletiyorum. Daha sonra sağ tarafa gelip varsayılan metin yerine buraya iki tane alt çizgi yazıp bunu da istediğiniz renkte aşağıdan seçebilirsiniz. Rengimi seçtikten sonra hemen aşağıda sabit ölçek var. Bu özelliği kapatıp buradan bu metnimin genişliğini bu şekilde ayarlayacağım. Vurgulamak istediğim yere göre bunu ayarlıyorum. Bu şekilde metnime göre bunu ayarladım. Sonrasında buna bir tane animasyon ekleyeceğiz. Hemen burada metnin yanında animasyon bölümümüz var. Burada ekleyeceğimiz animasyon Wipe Right. Bunu buradan bulup Wipe Right efektimizi bir kere tıklayıp metnimize uyguladık. Sonrasında buradan hızını ayarlayacağız. Bu şekilde hızını da ayarladıktan sonra text bölümünden bunun opasitesini düşürmemiz lazım. Bunu da bu şekilde %57'lere düşürttüm ve son halini görelim. Bu şekilde yazımızı vurgulamış olduk. Dördüncü efektimiz ekranı 3'e bölme. Elimde bu şekilde 3 tane yatay video var. Bunları seçip zaman çizelgeme ekliyorum. Sonrasında bunları burada yan yana değil üst üste sıralamam lazım. Bu şekilde videolarımı sıralıyorum ve bunları aynı boyuta getiriyorum. En üstteki videom seçiliyken yukarıda maske bölümü var. Buraya bir kere tıklayıp burada mirror var. Bunu bir kere tıklıyorum. Ve bu şekilde ekranımı böldü. Sonrasında bunu alttan tutup bu şekilde dik çevireceğim. Bunu istersek bu şekilde buradan genişletebiliriz. Daha sonra ortadaki videoya gelip buna da burada horizontal maske var. Bunu bir kere tıklıyorum. Yine bunu da bu şekilde dik yapacağım. Bunu yaptıktan sonra artık gördüğünüz gibi videomuzu 3 ekrana bölmüş olduk. 5. efektimiz arka planı bulanıklaştırma. Bunun için öncelikle videomdan bir kopya alıyorum. Bunu CTRL-C ile kopyalayıp hemen üstte tıklayıp CTRL-V ile videomu çoğaltıyorum. Sonrasında üstteki videom seçiliyken bu yukarıdan arka planı kaldırma var. Buraya tıklıyorum ve buradan da Auto Removal var. Bunu seçtiğim zaman CapCut otomatik olarak arka planı kaldıracaktır. İşlem tamamlandıktan sonra bu sefer alttaki videoma gelip buna blur efekti ekleyeceğim. Alttaki videom seçiliyken yukarıdan efekt bölümüne geliyorum.
Buradan da video efektler kısmından blur efektini bulup videomun üstüne sürükleyip bırakıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi videomun arka planı bulanıklaştı. Eğer bu size çok fazla geliyorsa bu sağ taraftan bu efektin etkisini azaltabilirsiniz. Videomuzun son halini izleyelim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.